Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Şu anda Sivas'tayız. Abim merhaba. Merhaba kardeşim, hoş geldiniz. Sen de benim gibi alışkınsın ya spikerliğe. Hemen daldım bakıyorum müsaade etmeden. Bugün ilginç ve değişik bir video yapacağız. Belki de Türkiye tarihinde ilk kez denenmiş bir video olacak. Kesinlikle. Belki bir arazi gezmesi yapıp boşa döneceğiz. Belki değişik bir macerayla karşı karşıya kalacağız, bilmiyoruz. Sevgili Barış Çiçek'in yanındayız. Barış abinin yanındayız. Yavuz, Venüs ve Mira üçlüsüyle doğal şartlara, araziye çıkacağız. Köpekleri şimdi arabaya yükleyeceğiz. Yükledikten sonra bir tur atalım bakalım. Arazide tepkileri ne olacak? Nasıl hareket edecekler? Yanımızda gezecekler mi bizden birlikte senin bacağının arasına girip? Şöyle bir açılıp ne yapacaklar? Hep birlikte bir izleyelim. Şansımızda bakalım, inşallah bir şey çıkar da görürüz yani. Bakalım nasip. Başlayalım mı abi yüklemeye? Başlayalım. Hadi o zaman al abi Yavuz'u. Arkadaşlar ışık umarım yeterlidir. Elimizden geldiğince bu şartlarda çekime devam edeceğiz. Abi Yavuz öldü mü? Ne oldu? Öldü, korkudan öldü abi, ne yapsın hayvan? Hadi. Kurdun kokusunu aldı da iyi. Hadi Yavuz. Yavuz. Hadi. Baba. Hadi oğlum. Gel, gel. Aferin lan sana. Hadi onu yükleyelim bakalım. Kameramanımız gece gündüz çekim yapabiliyor. Ya Yusuf bir tane ya Yusuf Erkin. Vallahi billahi. Sen dünya dördüncüsünü kameraman gibi kullan. Adam dünya ünlü bir rap sanatçısı olacak. Sağ olsun dostumuz olduğu için bize burada yardımcı oluyor. Ne demek abi ya, olur mu öyle şey? Hadi Dünyaca bakalım. ünlü olsak ne olur? Ver abi. Her şeyden önemli insanlık abi. Hadi gidiyor, hadi. Yavuz'un pek bugün gitmeye niyeti yok. Vallahi hiç niyeti yok, aynen öyle. Gel. Hadi. Hadi öyle. Hadi. Atla çocuğum ben. Dünden yorgun ya dayı. Dün nereye götürdün abi? Dün gece serbest sabaha kadar. Kim bilir nerede ne yaptı? Hoppa. Hop. Ya geçsene. İnan. Oradan değil, olur musun? Valla ben bugün Yavuz'u durumu gördüm. Bakalım arazide hareketlenecek mi? Baba bırak. Görürsün birazdan. Tutacağım ben. Bunu vereyim mi? Ben burada nasıl bekliyorum onu yapacak. Yavuz ve Saz arkadaşlarım bunlar abi. Bunlar saz arkadaşlar. Tut, kaçırma. At, at. O istekli. Sen de atla. Atla beni. Hoba. Venüs kuyruğunu çek. Dur abi, hadi. Hadi zincir Evet, vardı ama olmaz. neyse. Haydi bakalım Sivas'ın Hadi bismillah. dağlarına. Sivas'ın dağlarına. Çıkalım yollarına. Devam. Barış abi şimdi biz ne tarafa doğru gidiyoruz? Sivas'ın neresindeyiz? Abi şimdi burası Sivas'ın Uzunyayla bölgesi. Evet. Uzunyayladayız şu anda. Daha doğru gidiyoruz yani. Burada patates tarlaları falan var. İşte bakalım, bugün de bir tane koyunumuz ölmüş dedim ya, hani İnşallah bir şey çıkarsa deneyeceğiz abi. Peki abi popülasyonu geçen senelere göre bu sene nasıl? Genelde hep aynı mı? Artma azalma oluyor mu? Abi burada en fazla 6-7 oluyor. 7 olursa o sene geri 2-3 tanesi düşüyor, geri 4'e iniyorlar. Yani 4, bu bölgede 5. tek bir sürüm var. Tek bir sürü var ya. İkinci sürü olmuyor yani. Yani o zaman o sürü belirli bir alanda hakimiyet kuruyor. Diğer sürüleri Aynen sokmuyor öyle. herhalde değil mi oraya? Diğer sürüleri sokmuyor zaten. Şimdi o bir de ufaklar var ama onları millet kurt zannediyor. Onlar kurt değil abi. Ya abi bir de Yavuz geldi 8 yaşına. Örnek Aha. veriyorum. Hayvan bir de dün komple salıktı. Bakın arkadaşlar bayağı zorlu şartlarda gidiyoruz. Araba 4x4 de. Kaya kaya gitmeye devam. Geçti 4x4 da geçti şimdi. Yavuz 8 yaşında abi. Şimdi hala bu hayvanı dağa çıkartıyoruz. Sence eskisi gibi atik, dinamik değil ama gidebiliyor mu hala? Ya gidiyor Aksiyon bir yol da olsun şimdi eskisine göre %50 düşük yani. İşin doğrusu bu. Hani işin doğrusu eski performansının %50'si var yok. Öyle. Aynen abi. Hani onu artık bir noktadan sonra artık bir emekli etmelisin abi. Ne zaman emekli etmeyi düşünüyorsun? Kafandan ne zaman geçiyor? Vallahi ne zaman emekli olacak? Herhalde ölünce olur kesin.
İnşallah ölmez de. Mezarda emeklilik bir Türkiye sistemi. Aynen öyle, mezarda emeklilik. Arkadaşlar bakalım birazdan. Arkadaşlar araziye doğru gitmeye devam ediyoruz. Fenomen Ezgi yanımızda, Ezgi Çiçek. Ezgi burada. Ezgi bizi de meşhur etti ya. Troy Tasma Emre abi, Barış Çiçek, Yusuf Erkin hep birlikte macera atıldık. Bu arada da saati de göstermek istiyorum. Saat kaç bir bakın. Görünüyor mu ekranda bilmiyorum. Saat 12'ye çeyrek var arkadaşlar. Daha erkenmiş ha. Ya erkenmiş mi abi? erken sıkıntı yok. İyi, bizi kurtlara yedirmedi abi arazide Evet. bakalım. Abi anlattığın hikayelerden zaten hayatımda hiç böyle şeyler duymadım yani ben. Valla değil mi? Ya işte Duymadım abi. Nasıl duyacağız? buranın Ya zaten öyle güzel de tarafı bu. Yani bunu yaşadığın zaman görüyorsun. Ya şimdi biz ben açıkçası hani denk gelir hayvanlar bir tepki verirlerse diye bunu çıkıyorum. Evet. Ama benim ondan daha çok bu videoda göstermek istediğim şey yani bu hayvanları sen araziye götürdüğünde yanımızdan bekleyecekler. Sağa sola aranmaya başlayacaklar mı? Nasıl Abi bir direkt hareket aranmaya olacaklar? başlayacak. Beden dilleri nasıl olacak? Ben bunu açıkçası görmek istiyorum. Tabii ki de çok düşük bir ihtimal kurda denk gelmemiz. Ama yine de şansımız deneyeceğiz ama Şans, amaç nasip. Kangal'ın doğadaki hareketlerini görmek. Ne yapıyorlar bu hayvanlar gece? Onları Evet. mümkün olunca görüntüye almaya çalışacağız. Var mı Barış abi ilave etmek istediğin bir şey? Vallahi ilave etmek istediğim şey şu. İnşallah bir şeyler çıkar diyorum ya. Hani ben bunları yaşadım gördüm ama bu 40 yılda bir gözükebilen bir şey yani. Hani bizde şey derler. 40 Kurt da gün kapının önünde hazır bekliyor, gidersin. değil 40 gün gezersin dağda, bir gün rastlarsın burada yani. Evet. O da nasip. Atasözü mü bu? Aha, aynen öyle. Arkadaşlar izlemeye devam edin. Araziye vardığımızda tekrar kaydı başlatacağız. Evet. Arkadaşlar araziye geldik. Abi Geldik sen anlat. Buraların hakimi Buradan sen. öte araziye geldik artık. Köpekleri açacağız şimdi abi. Peşine düşüp gideceğiz. Köpek nereye biz oraya. Yetişebilecek miyiz hızlarına? Vallahi yetişebilecek miyiz? Tarlaların içine çamura girmezlerse yetişiriz inşallah. Şöyle bir araziyi de bir göstersene Yusuf. Hadi bakalım. Yusuf bir tepkiyi çek bakalım. Nasıl yenecekler arabadan? Ne yapacaklar? Ne edecekler? Bir görelim hep beraber. Ne oluyoruz ya? Abi bunlar ne yaptı ya? Reis bunlar ne? Abi ne yaptılar? Çocuklar izle gidecekler abi. Biz de arabanın peşine yapacak bir şey yok. Gerçekten mi? Tabii canım. Aynen benim bakayım. Allah Allah. Yürüyerek gidemiyoruz yani peşlerine. Haydi panter! Panter! Şunların hızına bak ya. Hakikaten başlamışlar gibiler. Aşağı var bir köpekçisi abi. Gerçekten. Ben söylüyorum yani. Arazide gördüğün zaman köpeğe Abi şimdi derler ki bunlar arabayı takip ediyor. Dur bakalım ne yapacaklar? Onlar da duracaklar mı? Merak ediyorum. Duracağım zaten abi. Şuraya geçeyim. Bakalım başka bir yere gidip hala koku izlemeye çalışacaklar mı? Yoksa bizim yanımızda bekleyecekler mi? Hadi Yavuz. Haydi Yavuz. Yavuz! Hiç ses verme, hiç ses verme. Belki bir şey çıkar. Öyle mi? Aha, hayvan büyütmesi. Abi 8 yaşında köpek hala ne kadar hızlı ya. Helal olsun abi. Hele bir şey çıksa abi sen seyret onu ya. Gerçekten bir şey çıksa. Bir anda ne kadar geniş bir alanı tarıyorlar ya. Tabii canım. Ya hele bir koku alsınlar mesela.
Böyle nasıl diyeyim? Vızır 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 dönüyorlar abi, şey gibi. Makine gibi aynı. İşte gözleri nasıl parlıyor? Kurdun gözü de böyle mi parlıyor abi kardeşler? Kurdun gözü bir Parlağı kez parlıyor. parlıyor abi. Bir daha göremiyorsun. Allah Allah. Mesela tilkiyi falan görürsün rahatça ama kurdu sadece bir kez Yani göremiyorsun. kurdu gördüğün an o da senin onu gördüğünü anlıyor mu? Yani? Anlıyor ve bir daha bakmıyor. Ölse bakmaz abi. Çok ilginç ya. Süper bir yaratık. Abi bu kurtlar neymiş harbiden ya? Ya kurt gerçekten öyle insanların anlattığı gibi basit bir şey değil ya. Diyorum ya yani. Ben bunu hep söylüyorum abi. Yaşamak lazım abi Yaşamak demek ki lazım harbiden. yani. Kurt öyle insanlar mesela bakıyorsun görüyorsun ya işte. Kurdu çok basit bir şey olarak görüyor insanlar ya. Biraz zorlu yani. Çok zor hocam. İnip biraz sohbet edelim mi? Arabadan. Abi şurayı Yoksa bir devam mı geçeyim. takip? Şurayı bir geçeyim, bir geçmek istediğim yer var. Oraya geçip duracağım zaten. Tamam abi. Yerde son bulması lazım. Yani dikkatimi çeken şey şu oldu. Hı. Sadece araziye çok hızlı bir şekilde çıktılar. Bir tur attılar. Ondan sonra o bölgede bir şey olmadığından emin olunca üçü de tuvaletini yaptı. Hah. Ondan sonra Şimdi yine normal böyle gezintiye başladılar. yürüme modunda değiller. Yani hep köpekler belirli bir hızlı hareket ediyorlar. Ve birbirlerinden bağımsız da hareket etmiyorlar yani. Üçü atıyorum Tabii canım. dip dibe olmasalar da senkronize hareket ediyorlar. İlk indiğinde zaten bir şey var diye iniyor direkt. Hani o yüzden çok hızlı hareket Ama ediyor iti. çok belli abi bir şey var diye indiği. Ben şok oldum görünce bir yandan ha. Şaşırdım yani. Bende malaklı var. Ben hiç böyle görmedim yani abi. Yusuf efsanesi. Ya ben de iri köpek seviyorum açıkçası abi ama bunlar da değişikmiş harbiden. Barış Bey yaklaşık 13 dakikadır sigara içmiyorsunuz. Vallahi bir sigara içsek iyi olur. Bak aklıma geldi. Geliyorlar, geliyorlar Yusuf. Yürü Barış. Barış yürü. Kral Yavuz nerede? Kral Yavuz hemen yanımızda. Yavuz! Değişik bir köpek Bizim abi. sesimizi arazide duyuyorlar mı? Yani arabadan belki arabadan Yani arabayı hiç sallamaz hiç be abi. duyuyor yani. Tabii canım araba olduğunu. Yavuz'a aşık oldum abi. Yavuz'a Türkiye aşık olmuş. Sen olsan Bir mı? anda bak tepkilerim Bak. değişiyor. Olsun abi. Bak şimdi bok aldım bak. Evet. Şimdi durduracağım. Tepkileri görüyor musun dişini? Ne yapıyor böyle? Venüs değil mi o? Hı hı. Ne yaptı? Bir havayı kokladı. Abi bu Yavuz'un nefes alışı biraz değişik diğerlerine göre. Onun soluğu biraz zayıf aldı ya. Soluğu zayıf aldı. Yaşlandığı için galiba değil mi? Tabii yaşlandığı için. Kaç oldu abi? 8. Abi 8 mi oldu? 9 mu oldu? Bekliyoruz mu? Ve bilmiyorum. çalışan köpek. Ya zaten şimdi bizim Yavuz'la benim oğlan Yağız var ya. Evet. Bizim Yağız gece doğum yaptı. Ben hanımı doğumda Sivas'ta bıraktım. Köye geldim. Aynı gün doğdular. Ne diyorsun ya? Yemin ediyorum. Bunu da alalım. O yüzden birisinin adı Yağız, birisinin adı Yavuz. Aralarında 4 saat var. Hoşmuş, ben de et harcasın.
Abi bir de bir şeyden bahsediyorlar. Mesela diyorlar ki çoban bazen sahte ses verir. Ya da işte bir hayvan tepkisi olduğunda. Senin mesela ben köpeklerinle iletişimine bayılıyorum. Şimdi bunları biraz böyle bir şey varmış gibi heyecanlandırıp gönderme şansın var mı? Senin sesinden öyle bir etkileşime giriyorlar mı? Yoksa tamamen kendi dünyalarında mı arıyorlar bunu? Şimdi bunlar normalde şu anda kendi hallerinde hareket ediyorlar. Mesela şu ikisi eke köpek ya. Yani yaşlı köpek. Yaşlı köpek fazla böyle zıpır zıpır olmuyor. Gerçekten bir şey varsa hareket ediyor. Anladım. Ama şimdi onları kandırırsan iyi yani bir şey değil kandırma. yalancı çoban hikayesine mi döner? Yani yalan bu? çoban hikayesine döner. Onu bir yaparsın, iki yaparsın, üçüncüye yemez yani. Yemez. Evet. Yusuf sen onları biraz daha çek. Ben şu hikayesini anlatmanı istiyorum. Söyle. Evde az önce kayda başlamadan önce sohbet ediyorduk ya. Hı hı. Ya bu Yavuz diyorsun ki yok işte 6 kurt boğdu. 20 metre mesafeden atladı. Şöyle oldu vesaire oldu. Millet de diyor ki ya bu kurtlar diyor evin önünde hazır mı bekliyor Yavuz boğsun diye. Abi kurtlar ya evin önünde hazır bekler mi? Kurt hayatta hazır beklemez. Hatta kurdu bir kez görebilirsin yani diyorum ya. İkinci bir görme şansın zaten yok. Hı hı. Şimdi bu altı kurt boğduğundan da sadece bizde 2 tanesinin görüntüsü var, görseli. Hı hı. Onda Yani da video zaten olarak. bir dünya ceza vesaire bilmem ne Aynen bir muhabbeti sürü var. ceza yedik, bilmem ne oldu. Abi şimdi senin şöyle bir özelliğin var. Şimdi ben bunu açıkça söylemekten çekinmiyorum. Hı hı. Şimdi sen davarın başında çobanlık yapmıyorsun. Yapmıyorum ben. Ama kangalların kurda karşı olan tepkilerini merak eden bir adamsın. Mümkün olduğunca da bu fırsatları kendin yaratmaya çalışıyorsun. Yaratmaya çalışıyorum, Bunu da aynen inkar öyle. etmiyorsun. Yeri geliyor araziye et bırakıyorsun vesaire yapıyorsun. Hani bir şekilde bu köpeklerin kurda karşı tepkilerini görmen için kurtla karşılaşma ihtimallerini arttırmaya çalışıyorsun yani. İhtimalleri artırıyorum. Bak abi şimdi şöyle. Bu köpekler normal arazide gezdiği zaman atıyorum gidiyor dağda 5 kilometre ötede, 3 kilometre ötede bir yerde kurdu boğup öldürüyor. Ama sen onu görmüyorsun ki. Sadece geldiği zaman üstü başı kan oluyor, yorgun, bitkin eve geliyor. Peki birebir mi ekip çalışması mı? Ekip çalışması abi bak. Bunların hiçbir tanesi birebir boğamaz. Yani mesela bakın arkadaşlar bu Barış Çiçek netice itibariyle kurtçul köpekler konusunda meşhur bir isimsin. Bu bir gerçek. Hı hı. Az önce ne dedi? Bu köpeklerin hiçbirisi birebir de kurdu Boğamaz boğamaz abi. dedi. Yavrusunu boğar. O kurt sayılmaz abi. Yavru o çünkü. Bir de Ama gerçek bir kurdu boğamaz yani. bir de Çıkar elinden. Yavuz'un başına gelen bir hikayeyi anlattın. Hı hı. Biz mesela bu köpeklerin hep böyle övdüğümüz yanlarını anlatıyorsun diyorlar ya. Evet. Bir de şu Yavuz'un başına gelen bir hikayeyi Boğulduğunu da anlatsana. anlatayım değil mi abi? Bir de onu anlat ya. Şimdi abisi dedin ya, bak şimdi ben küçüklükten beri kurt boğan köpeğe meraklıyım. Şimdi onu da çoğaltmak için işte herkesten dinliyorum. Kurt nereden geçer, nasıl gelir, nasıl gider. Mesela kurdu beklemeyle getirtiremezsin ama tıpkı şey gibi düşün abi. Bir kurdu yakalayabilmek için 2-3 ay uğraşıyorsun. 2-3 ay onu yemliyorsun ilk önce. Alıştırıyorsun araziye. Köpekleri içeriye koyuyorsun. Rahatça gelsin yesin diye. Rahatça her seferinde geliyor, karnını doyuruyor, gidiyor. Geliyor, karnını doyuruyor, gidiyor. Mesela onu ne yapıyorsun? Bunu sadece videoya çekmek için ama. Hani kurt boğduğunu videoya çekebilmek için. Sonra o alıştığı zaman köpeklerin tepkisinden de biliyorsun zaten kurt geldiğini. Atıyorum 500 metre öteye koyuyorsun, 1 kilometre öteye koyuyorsun. Kurt dibine gelmez zaten. Ölse gelmez. Sonra bir gün mesela ay ışığında Evet. ve yerde kar olacak. Yani yer bembeyaz olacak. Bu karalıkta biz kurda her gün yemlesek köpek onu gene tutamaz. Mümkün değil diyorsun. 2 dakikada kaybolur abi. Onu tutamaz. Yerde kar olacak. Bembeyaz olacak. Ay ışığı olacak. Artık kurt o ara aç kalıyor ya abi. Hı hı. Güçsüzleşiyordu hayvan. Şimdi bu dönemde köpek kolay kolay kurdu boğamaz. Kurt çok zinde çünkü şu anda. Güçlü. Ama kışın aç kaldığı için performans kaça düşmüş? Yarı yarıya. Aynen. Zayıf hayvan çünkü. Yiyecek bulma ihtimali düştü. Daha da yakınlaşıyor. Daha da yakınlaşıyor. Her türlü riski göz önüne alıyor. Geliyor. Evet. Sen de köpeğe saldığın zaman o ara ete öyle bir dalıyor ki unutuyor arkasını. Çünkü Ya zaten yemek bulmuş yiyecek. yemek bulmuş yiyecek. Yani koyunlarda da köpekler kurtları bu şekilde boğar. Kurt aç kalır. Her türlü riski göz önüne alır. Basar girer koyunun içine. O ara koyunu tuttuğu zaman köpek aniden yetişir ona. Yoksa koşmaya kaldıktan sonra köpek zaten kurda yetişemiyor. Şimdi Barış abiye bir haber geliyor. Komşu köyden galiba. Arkadaşların değil mi? Abi anlatayım onu. Şimdi komşu köyden 2 kişi
ilçeden geliyorlar. Tamam. Bizim oradan geçtikleri için. Arabayla hızlıca eve geldiler. Dediler ki aşağıda 3 tane kurt gördük. Yalnız birisi dediler eşek gibi. Hani genelde anlatırken eşek gibi olur ya hep. Zaten Türkiye'de biz şu büyük kurtları bir göremedik anasını satayım. Abi göremiyorsun ki binde bir çünkü. Hep hikayelerini dinliyoruz. Alfa kurt işte değil mi? Alfa kurt mesela. Bak şimdi bir koku aldılar gidiyorlar şu an abi. Oba, dört bağlı. Mevzu bu. Peki bir şey olursa ses gelir mi abi? Abi onun şimdi boğazlarında şeyler var ya çengelleri. O sesten dinliyoruz onu. Bir şey olursa sesleri gelir. Hala koşmaya O- devam ediyorlar. Ha, koşmaya devam ediyor onlar da. Şimdi kurt olursa dişi biraz sonra garip ses çıkarmaya başlayacak mesela. Tilkiye yapmaz onu da. Kurt olursa böyle havlama değil de inleme gibi ses çıkaracak yani. Heyecanlanacak. Neyse He, o gelirse zaman o biliriz ses onu. onu dönüp devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Haber geldi sen de dedin ki inanmadın tabii buna. İnanmadım abi, dedim ki hep gelip eşek gibi diyorsunuz, gidiyor ufak bir şey çıkıyor dedim. Tamam mı? Ama yine de merak ya. Biraz sonra onlar yürüdüler. Küçük kardeşime dedim ki Alparslan hadi gidip bir bakalım dedim. Kurtların ama ne tarafa doğru gittiğini biliyoruz. Yine aynı bu geldiğimiz bölge işte. Arabaya bindik. Yalnız arabamız o zaman kötü, Spring araba. Hı hı. Yerde de bu kadarcık bir Buranın yağmur da var. arkadaşlar toprağı böyle hemen çamurlaşıyor. Zor Hemen bir çamurlaşıyor, yapışıyor. Spring'den biraz gidince teker dolamaya başladı. İlk önce biz kurdu gördük. Yani biz bir tepeye geçtik. toprak. Kurt Arabada karşı hangi tepede. köpekler var? Arabada yine Yavuz var. Yavuz'u koltuğa koyduk. Diğerlerini de bagaja koyduk. Venüs var. Venüs var, Mira var. Bu üçlü yine. Abi şimdi ben bu üçlüyle gidiyorum. Çünkü bunlar ekürü olmuş. Yani Ekip. ekip işini iyi yapıyorlar. Mesela biri nereye koşacağını, diğeri ne yapacağını biliyor. Şimdi her köpekten bunu yapamıyorsun. Hı hı. Yani benim evdeki köpeklerinden de yapamayız yani aynısını. Şimdi geldik arabayla, ilk önce kurdu gördük. Küçük kardeşim dedi ki yok abi dedi, o kurt değil dedi. Bizim köylü bir çoban var. Onun eşeğidir o, öyle kurt mu olur dedi. Geri döndük. Yani gördüğümüz hayvandan geri döndük. Çünkü çok iri gözüküyordu. Öbür tarafa döndüğümüzde ufak bir kurt çıktı. Böyle küçücük. Ufak bir şey yani, kurt gibi bile değil, çakal gibi bir şey. Bagajı açtım, dişiler ona gitti. Kurtlar köpekleri böler. Mesela her kurt ayrı bir yöne doğru koşar köpekler geldiğinde. Hiçbiri peş peşe koşmaz. Ama ileride geri birleşirler onlar. Onlar onun peşine gitti. Yavuz'un kurda denk gelmesinin tek nedeni köpek zeki. Hiçbir zaman kurt böyle koşarsa kurdun peşine koşmuyor. Ayrılıyor, farklı bir yöne gidiyor. Yani ya diğer geleni yakalıyor ya da önünü kesiyor abi, kesinlikle. Anladım. Aynı kurdun avda yaptığı taktiği Yavuz onları uyguluyor. Mesela geyiğin Tersini peşinden uyguluyor. koşmayıp açıktan geliyor ya kurt da geyiğe Açıktan doğru. geliyor. Böyle açı yapıp birleştiriyor. Açı yapıp birleştiriyor, onun önüne düşüyor. Yani bu zamana kadar bu ekip kaç tane kurt boğduysa hepsi Yavuz'un önüne düştü. Normalde dişinin önüne düşmesi lazım. Dişi daha hızlı olduğu için. O zaman dişi köpekler o dişi kurdun, küçük kurdun peşinden gittiler. Onlar gitti abi, ta öteki köye gitti. Yavuz diğer yöne gitti. Diğer yöne gitti. Biz arabayla tepeyi döndüğümüzde ileride çarpıştılar. Bir kurtla boğuşmaya başladı. O büyük olan kurt mu? Büyük olan değil abi. Normal bir kurt işte. En fazla Yavuz kadar bir kurt. Belki de değil. Boğuşuyorlar, düşüyorlar, kalkıyorlar. Bir de köpek öyle kurdu tutup hemen yerde tutamıyor abi. Yani Anladım. böyle nasıl diyeyim, yuvarlanarak gidiyorlar. Kurt çünkü her türlü elinden çıkabiliyor onun. Sonra işte biz onun peşine koşmaya başladık ama aşırı heyecanlı koşuyorsun. Arabayı bıraktım ben, araban yürümemeye başladı. Koşturdum. Alparslan arkamda, onda tüfek var ama bir işe yaramıyor orada tüfek. Çünkü köpekten kurt boğuşuyor, bir şey yapamazsın. Alparslan senin arkanda, sen varsın, Yavuz var, kurt var. He, Hanginizi vuracağı belli hepimiz değil. sırayla. Aynen öyle. Arkadan Kimden atsa gelir? ilk önce beni düşürür yani. Ondan sonra o eşek sandığımız hayvan abi karşı taraftan asıldı geliyor ama devasa bir şey abi yani. Allah aşkına. Bizim köpeğe göre bariz büyük. He, yani diğer kurdu kurtarmaya geliyor. Diğer kurt eşini kurtarmaya geliyor. Vermez eşini yani. Kolay kolay vermez. Ondan sonra abi asıldı geldi böyle 15-20 metre önümde ya. Ben de yetiştim, o da yetişti. Ama bizim Yavuz'u böyle saniye İyi de yani bu sen, dediği. sen nasıl bir ruh hastasısın? 15 metreden kocaman kurt geliyor. Yavuz da orada, ona da kıyamıyorsun. Ben Abi, olsam oğlu- dönerim vallahi oğlu- geri. Yok abi orada Oğlu. dönülür mü ya, yazık. Doğru söylüyorsun. Abi Yavuz'u bir kere çarptı. Yani tam böyle sahneyi göremedim ben ama. Bak yine bir koku duydum. Onlar öyle ya. Onlar devam eder abi. Yavuz'un havada döndüğünü gördüm bir rol ben. Yani Nasıl havada döndü abi? Yani böyle kurt, atıyorum şimdi ben sahneyi canlandırmaya çalışıyorum. İkisi boğuşuyorlar. Hı. Kocaman kurt geldi. Yavuz'u neresinden tuttu? abi hani o an heyecandan zaten koşuyorum. Göremedim ama sonra yarasına baktım, böyle kafasında balta Kafadan yarası tuttu vardı yani. gibi yani.
Hani burayı böylece yarmıştı. Demek ki kafadan tuttu ama yani nasıl bir hayvan olabilir ki o koskoca köpeğe böyle havada döndü abi köpek. Yani dengesiz hani National'da videolar var. Buffalo böyle aslanı takıp fırlatıyor, dönüyor ya Aynen şöyle öyle havada takla. resmen havada uçtu ya. Yani ben öyle görüntü bir tek onu gördüm. Havada böyle köpeğin arka ayaklarının havada döndüğünü gördüm Vay, yani. vay, vay, Resmen vay, havada vay. takla attı. Nasıl bir çene? Eşini aldı, onlar yürüdü gittiler. Bizim Yavuz orada kaldı. Yani Bayıldı hayvan, yemin ediyorum abi, böyle nasıl diyeyim, hani birisinin kafasına vururlar ya da gözüne vururlar. sersemledi. Dengeyi sağlayamaz ya, hayvan dengeyi sağlayamıyor. Aha. Geri biz Yavuz'u getirdik, bagaja koyduk yani. O şekilde. İyi abi, ölmediğine dua et o zaman. Abi işte diyorum ya, Ne hani kadar sürede topladı? abi ne kadar sürede topladı, şimdi o kurdun açtığı yara Bugüne ebedi kadar iyileşmiyor. kurttan aldığı en ciddi darbe bu muydu Yavuz'un? Abi bak, o bir de şurada ayağında var 2. Yavuz'u çağırsan gelir mi? Gelir ya birazdan. Gösterelim mi? Bakalım gösterelim. görünürse. Biz evde dedik ya şimdi. Yavuz'u 3-4 kere kurtlar boğdu. Bir kere boğmadı. Ya. Yani 3-4 kere boğdu. Ben hatta evde sana söyledim ya. Sen O dedin zaman ki bir tane de şöyle bir başlık atacağım. Kurtlar tarafından boğulan Yavuz diye bir başlık atacağım o zaman bu videoya, tamam bak. mı? Hep kurt boğan diye atıyorsun ya. sana şöyle söyleyeyim. Tam 4 kez kurtların elinden ben aldım Yavuz'u. Arkadaşlar ben Evde dedik ya onu. videodan önce evde konuşuyoruz ya, dedim abi sürekli anlatıyorsun. Bugüne kadar dedim Yavuz nasıl oldu da ölmedi? Bu kadar kurtla karşı karşıya denk gelip. Barış abi dedi ki ya arkasında ben vardım yani. Ben vardım. Abi ben arkasında. şuradan Yani bir işin göz doğrusu bu. gördüm. Yoksa yerler Gerçekten abi. Gerçekten gördüm. Şu tarafta bir göz gördüm. Bak görüyor musunuz? Bak Ha, yok o göz değil abi. O çoban elektriği. tamam. İstanbul'da Videoyu olduğunu- kapat. Garip bir şey anlatacağım sana. Şimdi bir gün böyle hava gittik. Kapatayım mı abi? harbiden? Kapat istiyorsan. Kapatma, kapatma. Yok, yok. Kapatma istiyorsan, fark etmez. Şimdi gün bir hava dakika gittik. o göz çıksaydı yandık. Köpekler Aynen buna tepki öyle. vermemiş olacaktı. Şimdi ava gittik abi. Şeyde yolda levhalar var ya, virajda büyük levha var böyle. Bizim de bir enişte var. Tam böyle Sivas'ın yerlisi. Bizim Savaş abim işte bakıyor, ışıkla arabanın ışığı değiyor ya. Aa dedi, göz dedi, tamam. Şimdi bizim enişte bakıyor dedi. Benim gibi olmuş aynı. Ya dedi çok göz gördüm de hiç böyle göz görmedim dedi, tamam mı? Eğer o gözse dedi biz kaçak dedi. Çünkü göz bu kadar olursa arkası ne kadar? Vallahi Barış abi tebrik ediyorum seni. Vallahi dürüst olduğun için, çünkü her insan köpeğinin boğulduğunu da anlatmaz yani. Gerçekten helal olsun abi sana. Seni Diyorum buradan ya abi, alkışlıyorum yani. O boğulduğunu da söyleyeceğim ama o yani bunda kötü bir şey yok ki abi. Köpeğin bir hatası da yok yani. Hayvan elinden geleni yapıyor. Yapacağı bir şey yok. Aynen öyle. Bak mesela yine köpekler gitti arkadaşlar. Bilmiyorum nereye gittiler. Şimdi bizden büyük olasılıkla bayağı bir uzaklaştılar. Şu ilerlerdeler. Problem yok abi. O da onun mutrali. Abi şimdi mesela koyun yanında duran köpek diyorlar ya, bak bizim köpekler hayatta koyunun yanında durmaz. Tıpkı şimdi burada bir koyun olduğunu varsayalım. Hı hı. Köpek koku aldıkça o tehlike gelmeden önce gidip uzaklaştırıyor onu. Ama ben bence senin bunu böyle alıştırdığın için düşünüyorum. Mesela şimdi senin şunu da takip ediyor musun bilmiyorum. Mesela senden kurtçulluğu için davara köpek alınıyor. Hı. Bu davarın peşindeki köpeklerin de tepkilerini takip ediyor musun? Onlar mesela Takip ediyorum tabii. davardan ayrı mı takılıyorlar hep? Abi bak şimdi ben genelde koyunculara şunu tavsiye ediyorum. Hani 10 tane köpek götürüyorlar ya. Evet. Bizde mesela 1 ya da 2'dir en fazla. Hı hı. Şimdi bunlar üçlü dörtlü giderse koyuna, bunlar zaten koyun yanında tutamazsın. Bu köy, o köy, o dağ, bu dağ gezer giderler. Durduramazsın yani. O zaman senin köpeklerin özelliği bu. Yavuz geldi Evet. bu arada. Yavuz gel bakalım Yavuz. Gelir şimdi. Gelsin bak göstereyim abi. Bir şey yapmaz değil mi abi? Yok hiçbir şey yapmaz abi, gel. Gel bakalım. Gel tosun gel. Gel akıllı tos. Bak abi şimdi köpeğin yarası iyileşiyor, kurdun yarası iyileşmiyor. Sana dedim ya, o kurt tuttuğunda burayı o yaptı abi. Şurada 3 tane peş peşe delik var ya. Bu iyileşmiş hali, yani bu olayın üstünden 3 tane geçti. Bacağındaki hangisi abi? Aa bacağındaki de şu bak. O da ısırma değil. Yani çekip kopartma değil. Kurt şunu yapıyor ya bir o. Hı hı. Tak böyle bir tane vuruyor ya. Vuruyor. Vurduğu Giyotin anda gibi. He he. Koyuyor böyle. böyle diş çakıyor ya. Vurduğu anda öylece kaldı hayvan. O bir daha geçmedi yani. Abi yani kurdun çenesine akıl ermez. Ya diyorum ya, çok değişik bir hayvan abi. Yani işte ben bunu defalarca kurtardım. Ben mesela bunu kışın serbest bıraksam, komple serbest.
eşleri de yanında olmasa, hele ki gece, abi bunu kesin yerler. Arkadaşlar arazide bir sohbet ettik. Yine bir anda bak yine değişti. Yaman hareketler yaklaştı bak. bak. O hatta internette bir köpek vardı da, atmışlardı ya kangalı kurt yedi diye. Evet. O Yavuz'un kardeşiydi işte, babadan kardeşiydi o da. Öyle mi? He, o da şu ışıkların olduğu yerde işte o köyde. Anladım. O da babadan kardeşiydi, yani aynı babanın başka bir oğluydu. O köpek Abi de daha zaten önce kurt boğdu, sonra kurtlar onu yediler. Köpek kurt sürüsüne denk gelirse Hiç şans yok abi. abi. Sıfır şans ya. Mümkün değil yani. Bu bir gerçek. Abi aslan olsun istersen. Şimdi videoyu da şöyle kapatalım istiyorum ben. Bakın arkadaşlar hani millet diyor ki ya burası işte Amerika Yellowstone mu, Minnesota Milli Parkı mı? Türkiye'de diyorlar bu kadar kurt popülasyonu yok. Yolda ben 3 tane çobanla durdum, sohbet ettim. Bu davarın peşinde zorlu yaşamlar diye bir seri çekiyorum. Hı hı. Üçü de diyor ki kurt var. Yani bizim diyor işte şuradan şu koyunu aldı, buradan bunu kırdı. Hiç diyor denk gelmezse illa haftada bir, 15 günde bir Kesin. vesaire bir diyor denk geliyor. Bir de şunu söylediler ilginç bir şekilde. Devletin domuz popülasyonunu koruması adına yetiştirip saldığı yetiştirme kurtlar var diyor. Aynen abi. Yetiştirme kurtlara verdikleri tepkiyle vahşi doğanın kurtlarına verdikleri tepki farklı. Yetiştirme kurtlar bazen sürünün dibine kadar geliyor. Fark etmiyorlar diyor. Hayvanın kokusu mu değişmişti artık? Ne değiştiyse Abi, diyor. Böyle bir şey hiç Kokusu duydun mu? yokmuş. Bak abi siz sana şöyle söyleyeyim. Şimdi ben Devamdaki. bu konuya o kadar böyle takıntılıyım ki. Aha. O devletin bıraktığı dedikleri kurt bence kurt değil. Bak ben geçen yıl buna bayağı baktım. Allah Allah. Bence kurt değil. Niye biliyor musun abi? Aynı tilki gibi geliyor. Dibine geliyormuş. Çoban da Aynen. öyle Abi söyledi. şöyle söyleyeyim. O Bizim çoban evde da öyle oturduk ya. söylemişti zaten. Bizim kafesleri biliyorsun. Kafesler sağda evin soluna kadar geliyor. Allah Allah. Ya resmen oraya yalgabından yal yemeye geliyor. Yani kurt yal yemeye gelmez abi. Yani Bir vahşiliğini de çok kaybettiği için küçük mi abi. geliyor Böyle acaba? ufacık bir şey. Tipi nasıl? Görüntüsü nasıl? Abi çakala benziyor. O kurt değil ya. Geçen yıl Çoban da öyle söylemişti tane abi. vardı bizim Aynısını burada. söyledi Abi Barış bak abi. 2 tane vardı ondan. Birisini kışın köyde vurdular. Çünkü adamın balkonuna gitti ta. O vuruldu. Allah Allah. Birisini de bizim Venüs'ten bira boğdu. Ben hatta hiç internette paylaşmadım. Çünkü ufacık bir Köpekler şey. aynı tepkiyi vermiyor diyor. Sürünün dibine Aynı gelince fark tepkiyi ediyorlar vermiyor diyor. abi. Bak mesela köpek gerçekten kurdu boğduğunda bir rol. Nasıl diyeyim? Örnek vereyim sana. Şurada kurt boğmuş olsun köpekler. Biz arabayla dahi buraya giremeyiz. Kendini getirir arabaya vurur. Yani o kadar saldırganlaşır köpek. Allah Allah. Yani Psikoloji gerçek kayıyor kurdu yani. boğduğunda yemin ediyorum sana havadan kartal geçiyor ya. Evet. Ona dahi saldırıyor köpek. Köpek kuduruyor yani kudurmuş gibi oluyor. Sahibi dahi gitse ben mesela gideyim Yavuz kurt boğduğunda gelir gelmez bana çakar direkt. Allah kadar Tanımaz diyorsun yani abi. o kadar gözü döner. Ama onu boğduğunda hiçbir anlamı yok. Boğup geçip gidiyor abi. Gel. Gel, Gel. Yavuz. Yani anlamsız bir şey yok. Gel Gel benim bakalım aslan buraya, oğlum Yavuz. sen. Aslansın Nersen aslan. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Barış abiyle birkaç seri daha video çekeceğiz. En azından bugün çıkıp bir arazide hava almış olduk. En azından hava almış Sohbet olduk. etmiş olduk. Temiz Hayvanlar da bir spor yapmış oldular. Tamam canım. İnşallah bir gün aksiyona da denk geliriz. İnşallah evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Abone olun ki. Zaten Barış Çiçek sen yeterince fenomensin. Zamanla inşallah biz de oluruz. He? Olur abi. Düzgün insanlar olsun. Niye olmaz? Hayırlı geceler arkadaşlar. Hayırlı geceler.